Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Hem durumumuza bir bakalım hem genel piyasaya bakalım. Şuradan long ve short işlem tarafını bir açtığımızda burası short, long. Evet, tamam. Burada ne alemdeyiz bakalım. Son 180 güne geldik. Burada da zararımız sağlam şekilde artıyor, görüyoruz. Bu tarafta da o kadar olmasa da artmıştır diye tahmin ederekten. Evet. Şimdi zararımız artarak devam ediyor. Ne yapacağız? Nasıl olacak? Ona bakacağız. Piyasa muhtemelen düştü baya, ben takip edemedim. Hemen gökkuşağı ile bir devam edelim. Ayı bölgesinin dibinde olduğumuzu görüyoruz. Burası ne kadar sürer kısmı belli olmaz ama buralarda alım yapıp beklemeyi bilmek lazım. Unutmak lazım biraz. Şu bölgede mesela şurasına baktığımızda 2-3 Kasım, yani bir aşağı yukarı tekrar çıkması, yani 3 Kasım var. Yani belli olmaz, böyle 3-5 aylık bir mevzu da olabilir. Bir anda da gidebilir ama bölge olarak oradayız. FOMO tarafı da diplerde. Burada normalde yukarı gittiğinde, yani kırmızıya döndüğünde işler duraksamayı bilmek lazım. Ama oradan uzaktayız. Yine bunu hatırlatma olarak baktık. Şimdi devam edelim. Son 24 saatte tabii ki bayağı sağlam Bitcoin ve Ethereum'da sıkıntılar olmuş. Geçmiş olsun diyelim. Bir hedef belirlemiştik. Oraya gelmiş diye tahmin ediyorum. Şöyle bir bakayım. Evet. Hmm. Yani buralardan bir tepki almasını beklemek mantıklı gibi duruyor şu an için. Bakacağız tabii detaylı. Heatmap'imize bir bakalım. Burada da işler, yani ufak ufak şu bölgeden işte bir alt zemin oluşacak gibi duruyor en azından. Bakalım, gelelim şuradan Coin Market'te. O bayağı, burası da gerilemiş. 100. parite olarak ne var ona bakalım. Double Zero, uzun zamandır bakmadık. Böyle yaptığımızda en son Sun'a bakmıştık. USDT ya, bakalım. Doğru mu? 903 903, evet, tamam. 913. Şimdi onu aldık. Hatta şöyle yapacağız orayı. Şunu aşağı atacağız. Duruma bakmaya başlayalım. Şurayı dün demiştik, daha da gerilecektir. Normal. Yani aslında piyasa bence şurada. Evet. Şimdi burada şu tarz yapıları görmek mümkün. Şimdi çok önemli bir bölgeye geldik. Yani aslında bakiye olarak şurada konuştuğumuz dönüş olsa da, yani şu aşağı bölgeye geldik. Burası neresi? 2,42 trilyon dolar. Şimdi burada artık bizim için işler, yani daha kötüye gitme potansiyeli var. Şöyle baktığımızda oradaki süreç, yani 1,16'lara kadar gelir mi kısmı gelebilir ama ben bir dönüş bekliyorum. Yani en azından şu bölge, yani destek olarak bir çalışıp biraz yukarı yön daha doğru geliyor bana. Benim beklediğim bölge geldi zaten. Bitcoin tarafında yani gelmiş. O yüzden şimdi bakacağız. Burada korku endeksimiz tabii her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Burası şimdi yarın daha da düşmüş olacaktır. 11 burası. En çok 10'a kadar gelmiş 2025'te. Yine o civarlardayız. Yani zaten ayı bölgesinin dibindeyiz. Burası çok dikkate almak mantıklı olmuyor ama doğru yere doğru dönüyor gibi en azından. Gelelim dominans tarafına. Dominansta beklentim Bitcoin dominansının düşmesi şeklinde. Alır tarafı artıyor ama enteresandır. Alt pariteler ölü. Şimdi burada sadece buraya bakarak değerlendirdiğimizde, evet, alt paritelerinde ufak ufak bir harekete geçmesi gerekiyor mantık çerçevesinde. Gelelim burada Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple olarak devam ediyor süreç. Çok dağılımda bir değişiklik yok.
Hadi bakalım şimdi başlayalım. San ile duruma ne yapacak piyasa? Yani yaklaşık şu civarlarda 3 Şubat gibi şu bölgeyi zaten konuşmuştuk. Oraya geldi. Şimdi burada normal şartlarda beklentimiz, yani benim kendi beklentim bu bölgenin çalışması yönünde, en azından kırılmaması yönünde. Kırılırsa kısım çok böyle diğer kanalda benim anlattığım 48'ler falan var ama yani imkansız diye bir şey yok. Öyle söyleyelim. 48 zaten major böyle bir destek bölgesi ama fark ediyorsanız her bölge kırılarak aşağı gidiyor. Henüz burada da bir dönüş sinyalimiz yok. Burada tek dönüş ve umut vaat eden şey belirlediğimiz bölgeden bir tepki alması. Yani beklentim o yönde olur. Nereye kadar? İşte 76'lara kadar tekrardan bir 9-10 bin dolarlık yükseliş mantıklı duruyor. Gelelim şimdi biz genel duruma. Bu sağ tarafında şu bölgeyi hedefleyip zaten oraya gelmiştik. Sonra da şu bölgenin altına sarkmadığı sürece yukarı yönlü işlemlerin mantıklı olabileceğini konuştuk. Aynı devam ediyor. Değişik bir şey yok burada. Yani piyasadaki hacimsizliği ve şeyi göz ardı etmeyelim. Muhtemelen burada da para çıkışı bakalım total 2 ve 3. Evet, orada da devam ediyor. Burası da 600-700'ün altına düşmüş. Buna görerek, yani ayı bölgesinde de olduğumuzu bilerek devam etmek mantıklı. Bakalım Double Zero için söylenebilecek şey. Bakalım burada. Yani bu parite özelinde ben çok bir şey demek istemem açıkçası. Benim için çok geçmiş olmayan pariteler sıkıntılı. Yani burada dönüş arayacaksak zaten dip seviyelerdeyiz. 98. Daha aşağısı zaten 46 yarısına kadar da gidebilir mi? Gidebilir de yani. Burada böyle bir dönüş arama gireceksek aşağıda geride bize destek olacak hiçbir şey yok. Yani Fibo'lara göre belki 67 bölgesini düşünebiliriz. Ama çok bu parite üzerinde bir şey demek istemem açıkçası. Ne bu Tüpraş? Tüpraş'ta düşüşün mantıklı olacağını konuştuk zaten. Beklemek lazım diye. Onu yaşıyoruz. O bittikten sonra da bakarız. Şu an burada işlem almak mantıklı değil. Yani yukarı yönlü işlemin bir şeyi yok, mantığı yok. Aşağıda bir oluşum bitsin, bakarız. Düşüş devam edecektir, mantıklısı o. Aynı şey Ereğli için de geçerli. Artık burada da bir aşağı bölge istiyor bizi. Ona göre yol alacağız. Henüz böyle buralarda o riski alıp işte yukarı yönlü işleme dahil olmak mantıklı değil. Gelelim Türk Hava Yolları'na. Evet, burada gördüğümüz şey açıkçası bakarsak şu bölgenin üstüne kalması güzel ama şu 3 olması lazım. 3 aylık bölgelerde red yedi. Bunu da görmek lazım. Artık ufak ufak burada da sanki yukarı yön değil de aşağı yönlü düşünmekte fayda var. Zaten buralarda artık işleme dahil olmak mantıklı değil. Dönüşlerin olup bitmesini beklemek mantıklı. İş Bankası da aynı şekilde. Bakın hiç burada da düşüşün artık daha yatkın olduğu ve onun tamamlanmasını beklemek gerekiyor. Gördüğümüz manzara o. Muhtemelen şu 14'lere doğru çekilme olacaktır. Evet, şimdi gelelim BCH ile devam edelim bakalım. Şimdi bizim mor bölgeye geldi. Burada ne yapmak lazım? Şimdi mor bölgenin çalışmasını bekleyeceğiz. Buralardan dahil olmak mantıklı mı? Bence mantıklı. Yani beklediğimiz alım fırsatı mantığında doğru olabilir. Ben olsam dahil olurum açıkçası. Link tarafında dahil olmamak gerektiğini konuştuk ve aşağıda bir bölge belirledik. Oralara kadar neredeyse gelmiş. Bence oradan beklemek daha mantıklı. Yani dönüşlük bir durum yok burada henüz daha. Şu 10 Ekim bölgesi
ihtimal dahilinde yukarı yön için. Bakın çoğu parite dünün altına attığı için beklemek lazım. Şimdi burada da bence beklemeyi geçmek lazım. Yani bu 27.09 bölgesi aylık bölgeler, oralar düşünülebilir ama düşüş devam ediyor. O hacim gelmedi. Burada şu an burada long işlem dahil olmanın hiçbir esprisi yok. Sol, evet, sol için çizdiğimiz 79 bölgesi geliyor gibi. Daha yeni bir iki gün önce çizdik bunu da. Oraya doğru gidiyoruz. Durumlar çok iç açıcı değil. Henüz bir dönüşlük bir mevzu yok burada. 79'dan belki olabilir ama bir dönüş yok henüz. Onu da düşünmek lazım. Rum tarafı da aynı şekilde. Bütün bence senaryonun hepsi bozulmuş gibi şu an gördüğüm kadarıyla. Çok daha dip seviyeler veya buralardan dönse bile henüz bir teyitlik durumumuz yok. Gördüğünüz üzere zaten gidiyor aşağıya doğru. Bence bugünü bitirmek lazım diye düşünüyorum kendi adıma. Bir alt seviyelerde bir şeyler yakalamak için henüz erken. Yani daha da düşmez diyebileceğimiz bir senaryomuz da yok açıkçası. Düşme ihtimali de var. Böyle baktığımızda bu ne? FED. FED'de de çok ekstra bir dönüş yok. Bu 10 Ekim bölgesi çok güzel bir bölge. Oralar gelebilir. Gelmesi muhtemeldir. Şu an oraya kadar bizi karşılayacak bir destek bölgemiz yok. Ada için de aynı şey geçerli. Baktığımızda burada gördüğümüz bütün bölgeleri tepede bıraktı. Yani biraz yolumuz uzun. Bütün günlükleri bile alamıyoruz çoğu paritede. Günlükleri alıp haftalıklara bakacağız. Haftalıkların hepsi tepede, aylıklar tepede. Buralardan dönüş arayacağız ama henüz yani dahil olmak mantıklı gelmiyor. Neo açısından baktığımızda evet şu bölge var. Güzel haftalık, aylık bölge. Dahil olmak mantıklı olabilir bence. Ama şimdi burada da şu bölgeyi kaybediyoruz. Aslında baktığımızda elimizde sadece haftalık ve aylık, yani bir hafta önce ve bir aylık bölge var. Değerlendirilebilir mi? Evet, değerlendirilebilir. Ama yani şu 10 Ekim bölgesinde göz ardı etmemek lazım bence. BNB'deki süreçte devam ediyor. 600 bölgesini zaten işaretlemiştik. Oraya doğru giden bir süreç var. Bu süreç devam edecek gibi duruyor. Henüz bir dönüş için erken. Şu an yani piyasada hani o düşüş devam ediyor ve dönüşlük bir yakaladığımız durum senaryo yok açıkçası. Bakın 10 Ekim'i CZ tekrar bir test etti. Burayı da kaybetti gibi duruyor. Aşağıda 35 3 ay önce olabilir. Şurası bakacağım. Evet, 3 ay önceki bölge. Yani piyasa 3 ay öncesine de geri gidiyor. Böyle de değerlendirmek lazım. Burada daha aşağıda aylık bölgeler var. Destek amaçlı ama buralara kadar sarkma olabilir. Bakın 10 Ekim bölgesini aldı DOK tarafı. Yani burada işleme dahil olmak gerekir mi, gerekmez mi? 4 gün öncenin de altındaysam bence gerekmez. En azından bir günlük bir bölge almak lazım. Aşağı doğru gidiyoruz yani burada. Petrol tarafında düşüş yönünü düşünmek mantıklı. Çıkış olarak düşünmenin mantığı yok. Düşüş devam edecek gibi duruyor. Buradaki süreci öyle değerlendirmek lazım. Ethereum'da evet 1.537 olarak bir bölge belirledik. Oraya doğru gidiş devam ediyor. Onda da sıkıntı yok. Yani kendimle ilgili baktığımda senaryolarımın şu an için doğru gittiğini görüyoruz en azından. Tabii ki şeyde bunu açmayı unuttum yine. Buradaki zarar büyüyerek devam ediyor tabii ki. Onunla ilgili opsiyonları şimdi oraya geldiğinde anlatacağım zaten. Şöyle bakarsak evet, tamam.
Onları da yeri gelince anlatacağız. Burada süreç devam ediyor aşağı doğru. 1500 küsür. Gayet güzel. Çok güzel bir bölge bence. Kaçırılmaması gereken. Ripple açısından çok iyi bir düşüş olmuş. Bu bölgede ben olsam her türlü işleme dahil olurum. Buradan şu bölge hedeflenebilir. En azından mantıklı duruyor. Evet. Güzel bir bakiye. %20'lik bir hedef konabilir. Bunu işaretleyelim. Buradan böyle yapalım. Şunu mor. Böyle. Evet. Buradan şu bölge işaretlenebilir. Bu da %20 bir kazanç. SC açısından da baktığımızda burada güzel bir bölgede olduğunu görüyoruz açıkçası. Bence. Yani buralar riske atılabilir bölgeler olarak ben değerlendiriyorum. Gayet düzgün, güzel bölgeler. Yukarı yönlü artık 10 Ekim bölgesi alınmış. Burada şimdi IOTA tarafında tabii bakın 10 Ekim bölgesinin yukarısı ta nerede? 17'de. Biz ise şu an ta 69'lardayız yani çok dip seviyelerdeyiz zaten. Şimdi buradaki süreç kendi adıma hala bir destek olarak çalışması muhtemel süreçlerdeyiz, bölgelerdeyiz. Aksi durumda 623 olan bölgede ve 600'de bir eklemem var. Ona göre buradaki senaryo 85 vesaire işte onların aşağılara çekme ihtimali var. Bakacağız. Beklentim şu bölgelerin yani şuradaki bölgelerin çalışması şeklinde. Bitcoin için diyebileceğim bir şey yok. Uyarmıştık. Zaten şeyler duruyor grafikler. Şu bölgenin artık destek olarak çalışmasını beklemem gerekiyor mantık olarak. Oraya hedeflediysek. Burası çalışmazsa kısımlar aşağılarda zaten buralarda yeşil yapalım. Böyle yaptığımızda doğru olur. Evet. Buraların çalışmasını beklemek mantıklı. İlk etapta ben şu bölgenin çalışıp tekrar 76'lara doğru çıkacağımızı düşünüyorum açıkçası. Ee, Bu ne? Gümüş. Gümüş için zaten çok uyardık aslında ama düşüş devam ediyor gayet mantıklı şekilde. Buradaki sürecin aşağıda bitmesini beklemek mantıklı. Böyle baktığımızda yani devam eden bir süreç var. Burada dönüş arayacağız. Muhtemelen 56'lar civarlarından dönüş mantıklı duruyor. Altında henüz tam bir düşüş olmadı. Onun da olacağını öngörmek mantıklı. Çok uyarmıştık bu iki paritede. Şurasının çalışması çok doğal, çok önemli bir bölge. Haftalıklar, aylıklar üst üste. TL dolar için zaten çok ekstra söyleyen bir durum yok, senaryo yok. Buradaki süreç 45'te bitecektir yukarıda. Baktığımızda gelelim şu totallere. Evet, total bakalım. Şurayı aslında belirlediğimiz bölge. Burayı da yeşil yapalım. Çalışmasını umduğumuz bölge oraya geldi. Şimdi henüz bir dönüş teyidimiz yok. Net olarak söylemek lazım. Daha aşağı sarkma ihtimali de var. Burada bölgenin çalışmasını bekleyeceğiz öyle diyelim. Yani şuradan almıştık onu. Bunu da yeşil yapalım. Onun haricinde 630'lara kadar da yolu var. Hatta orayı da bir yapalım mı? Böyle. Böyle bırakalım bunu da. Gelelim Total 2'mize. Total 2'de de bakın şu bölge var aslında. Biz bunları koyalım. Buraya almaya gerek yok. Ondan sonra benim açımdan durum burada biter. Bakalım biz ne hala. Zaten oraları kaybetmişiz. Gayet şurası doğru denk gelmiş. Bunu kırmızı yapalım. Evet, şimdi Total 2 açısından da şu 850 bölgesinin yani civarlarının çalışmasını beklemek mantıklı.
buradaki süreç, yani şu bölgeden tekrar yukarı yönlü düşünmek mantıklı ama henüz bir teyit almış durumda değiliz, yine net söyleyelim. Adır tarafı zaten genel olarak çok olumlu gidiyor. Alt taraflar buna hiç ayak uydurmuyor. Ben yarın burada tekrardan yeşillenme bana daha yatkın geliyor açıkçası. Yani hiç burada baktığım kadarıyla yarın yeşil olur ama işte şey sıkıntı. Kaybettiğinin geri almaya çalışıyorsun. Yani 2 gün 3 gün işte o toparlanma çok da bir şey ifade etmiyor. Bitcoin dominans zaten çakılıyor bu arada. Yani sanki bu düşüşün sonrası biraz daha olumlu olur gibi duruyor. En azından yani benim mantığım ve baktığım kadarıyla. Ve burada da mesela beklediğimiz bölgeler geldi. Sadece yükselmiyoruz, yani alt paritelerde bir yükselme yok. Onun dışındaki bütün senaryo olumlu. Şimdilik böyle. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Video altında herhangi bir yorum, soru sorarsanız ben devam ederiz. Umarım zararsız atlatacağınız bir dönem olur. Herkese bol kazançlar.